Sürprizlerle doludur. En çok sevdiğim bir yanda bunun renkleri. Bin bir çeşit renk çıkıyor. Yani ben bunu götürüp bir ressama vereyim, bunu güzelce bana bir boya yapsın, çizim yapsın, tasarım desem, inanın yani bu doğallık kadar olamaz elimde diyorum. Mahmut Usta, bize kısaca kendini tanıtır mısın? 1979 Şanlıurfa Hilvan doğumluyum. İsmim Mahmut Çaycı. İlkokul 1'e başladıktan sonra 5. sınıfta falan geldik. O dönemlerde 5 yıl vardı. Okulu bitirdikten sonra bizim bu Haşimiye Meydanı dediğimiz tarihi yerde keman usta vardı. O da kemik taraf ustası. Oradan bir tane tek kalmıştı zaten. Yani yaklaşık dediğim 25 yıl önce. Onun yanına takıldım. Boş vakitimde öyle takıldı. Bir merak da vardı içimde. Hatta bana böyle bir sözü vardı. Derdi oku okuyacaksan oku, okumayacaksan bir meslek sahibi muhakkak edin. Kafamda öyle kaldı. Ortaokul 1'e başladım. Ortaokul 1'de ilk devrede baktım, ortam gidişat iyi değil. Çevreden sıkıldım. Baktım bana göre değil. Kalktım, bir kısa şeyim vardı. Kalktım ceketimi, kravatımı, çantamı içine koydum. Hepsini attım. Öyle mi? Tabii çöp bidonun içine attım. Ondan sonra da aileme de hiç söylemedim. Ta yaklaşık 2-3 ay aileme de söylemedim. Söylemedim, ustanın yanına takılmıyorum. Usta bana bu mesleği öğret. Ben senden ücret de istemiyorum yani. Haftalık istemiyorum ama yeter ki benim meslek sahibi etsin. Aslında içime doğmuş yani yarını görmek için. Ondan sonra ustanın yanında kaldım. Belli bir süreden sonra karneme geldi, yani oğlunuz okula gelmiyor falan gibisinden. Tabii benim babam yok, annem tek vardı başımıza. Annem dedi yani niye gitmiyor falan, aldı karşısına böyle konuşmak. Ya dedim bana göre değil. Kavgalar, sert çıkışmalar, ahlaki olarak bana uymuyor, yapamadım. Ders çalışmak zor geldiğinden değil Değil aslında. aslında ders çalışmaktan, Yani okulun ortamı çok... Arkadaşların ortamı çok berbattı yani. Yapmazsan da olmuyor, gitmezsen de sonuçta aynı yerdesin, aynı odanın içindesin. Onu anlattım kendisine, kendisi dedi peki 3 ayda ne yapıyor, dedim ben ustanın yanında çalışıyorum. Hatta kendisi ustanın yanına geldi. Dedi oğlum yani babası yok, sen babasısın yani, sahip çık yani, amenet sana amenet. Bizim o dönemde derdi eti senin, kemiği benim. Evet. Yani bunu yetiştir. İkinci baba ustad yani. Allah razı olsun, 15 yıl falan, 17 yıl falan yanında kaldım. Kaldıktan sonra Şanlıurfa Valiliğin açtığı El Sanatlar Merkezi'nde şu kalıp oraya geçtim. Ondan sonra orada bu mesleği devam ettirdim. Sonra buralar kuruldu işte. Bağlıgül Rızvaniye Külliyesi. Burası ne zaman Burası kuruldu? yaklaşık 2 yıldır. Rızvaniye Külliyesi. Evet, Rızvaniye Külliyesi 2 yıl oldu. Önceden neredeydiniz? Önceden geleneksel sanatlar merkezindeydim. Merkezde Urfa'nın bütün el sanatları hep orada. Cılhadan tutun, keçeden tutun, kük, halı kilim, ağaç oymacılık hepsi bir arada birinde. Sonra şimdi orada da varlar mı yoksa bütün hepsi herkes orada el duruyor. sanatları burada da var? Hayır, artık? orada da var. Ha. Biz sadece orada mesela 3 usta buraya geldik. Kazaz, kürk, kemik tarak ustası olarak biz buraya geldik. Yani mesleği nasıl yapılır derseniz kemik tarak. Kemik tarakın bir boynuzu özelliği vardır mesela öyle. Şu boynuzu kesildiği gibi mesela kemik tarak olmaz hiçbir zaman. Bunu kazanlarda kaynatırız biz. Ne boynuzu o? Koç boynuzu. Koç boynuzu. Tabii, koçunki daha sağlamdır, daha büyüktür. Bu koç boynuzu... Ama bayağı yaşlı bir koç boynuzu Tabii, sanki. tabii. Yani Yaklaşık- kaç yaşında bir koçun Mesela bu boynuzu? koç 4 yıl biz bunu kurutmaya bırakmışız. 4 yaşında bu. 4 yaşında. Evet, şu 4 yaşında şu anda mesela. Ama bunu kurutmaya verdik 4 yaşında. Kesmedik yani. Denizli tarafında almıyor bu mesela. Denizli bunun yarısına bıçak sapı yapar. Hı hı. Geri kalan kısmı da mesela biz tedarik ederiz kendisinden. Valiliğin yardımcı aracılığıyla. Şunu ondan sonra bunu ateşte yandırırım bunu. Ateşte bunu yandırdıktan sonra şu ince tarafları mesela alınır. Benim işime yaramıyor. Benim işime yarayacak şu kalın olan tarafları. Şuraya kadar keserim bıçaktan. Bıçakla kestikten sonra bunu presse vururum, düzleştiririm. Aynı ondan sonra şu kıvama getiririm. Mesela bu kıvama gelir. Bu bitti aşaması. Mesela bu ikinci aşama. Bu hale getirdikten sonra bunu getiririm. Ben makinede gördüğünüz gibi makinede çarka vururum. Çarka vurduktan sonra bana ne boy verir, ne boy vermez. Eni, küçüğü nedir? Bu hepsi ortaya çıkar. Rengi, deseni mesela. Sürprizlerle doludur. En çok sevdiğim bir yanda bunun renkleri. Bin bir çeşit renk çıkıyor. Yani ben bunu götürüp bir ressama vereyim. Bunu güzelce bana bir boya yapsın, çizim yapsın, tasarım desem, inanın yani bu doğallık kadar olamaz elimde diyorum. Ondan sonra bu çarka vurduktan sonra şu hale getiririm. Şu hale geldikten sonra... O üçüncü hali. Evet, bu üçüncü hali. Ondan sonra bu üçüncü hale getirdikten sonra bunu buralarını ben tasarımda, ben bırakırım. Yani insanlar bunun boynuz olduğunu anlasınlar, bilsinler. Dişini açarız mesela burada. Bunun dişini açtıktan sonra
Tekrar bunu elden zımparadan geçiririm. Zımparadan geçirdikten sonra bunu ellerine, ondan sonra şu makineden cilasını vururum. Ondan sonra tarama haline gelir. Yani son haline gelene kadar Son ne kadar emek harcıyorsun? tam yaklaşık 2 saatimi alıyor. 2 saat. 2 saat alıyor. Çünkü bitmiyor, işlemi, Yok. inceliği. Yani tüm aşamaları işte kemiği aldın, kemikten Bunlar kestin. hepsi toplamda Toplam 2. bir tarak için 2 2 saat. saat tabii. Evet. Yani mesela ahşap tarak gibi değil. Hı hı. Ahşap tarak mesela toplamı yarım saatte bitirir. Ama bu öyle değil. Bu çok emek istiyor yani. Yani benle ilgilen diyor ya adeta. Ama gördüğüm kadarıyla sen mesleğine aşıksın. Çok seviyorum. Evet. Ya ben çok seviyorum yani. Kaç yaşındaydın? 39. 39. Sevdiğiniz yönleriniz neler? Sevmediğiniz yönleriniz, değiştirmek istediğiniz yönleriniz neler? Var mı? Ya insanların biraz kitap okumasını istiyorum ya. Ne yapmasını? Kitap okusalar. Ha, kitap okusa. Ya şu zihinlerini biraz değiştirseler. Bu cehalet dediğimiz kavramdan çıkalım yani diyorum. Çok Kendimizi önemli. yetiştirelim. Sevdiğin yönün kendi kitap okuman mı mesela? Evet. Yolda yürürken dikkat ederim. Otobüse bindiğim zaman dikkat ederim. Öksüreceğim zaman dikkat ederim. Yolda yürürken bir şey yemem, içmem. Sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Yere çöp atılmasını sevmem. İnsana saygı göstermesini istiyorum yani. Kurallar olarak seviyorum mesela. O yönü görmeyince de çok kızıyorum bazen. Kadın bakıyorsun otobüse binmiş, 2 tane çocuğun yanında oturtmuş. Bir kadın kucağında çocuğu mesela. Kalkmıyor. Yani illa bunu birileri mi söylemesi lazım? Kalk ya, kalk. Çocuk var. Oturuyorum arkamda bir tanesine bakıyorsun, hapşırıyor, bakıyorsun, öksürüyorlar. Geçen gün bir tanesi üstüme geldi, diyor. Arkam dönüm baktım, dedim ne oldu var mı ya? Şimdi senin hastalığın hep geldi bana bulaştı. Toplum olarak Toplum kurallarına biraz daha dikkat edelim. eğitim aslında. Eğitim bu. çok önemli. Bizim eğitim de Türkiye'de şu anda yani sıfır diyecek kadar var. Sıfır olmasa bile hala da alacak çok yolumuz Çok yönümüz var ama Evet. şöyle bana göre sıfır. Aile eğitimi, ahlaki eğitimi, okuldaki eğitim mesela hepsini bir kıyaslamıyorum. Şimdi eğitim okul olarak tamam ama ahlaki olarak topluma yetiştirmek anne babaya çok görev düşüyor. Yani Kesinlikle. bu kısımda eğitim verirse anne babanın daha iyi olur mesela. Oğlumuz uzakta yürürken yere tükürme mesela. Yani çok sıkıntılı Peki bir değiştirmek istediğiniz yönleriniz? surat değişiklik mi? Mesela yüzüm asık derler. Ha. Evet, yani yüzüm asık derler. Ama içsel olarak bu öyle Değil, değil 5 dakika aslında benimle da. konuşsan Ha. dersin ki pamuk gibi kalbi var. Biraz daha gülümsemek lazım yani. Yaşamınızda her istediğinizi yapabildiniz mi? Hayır yapamadım. Bende hiçbir bisikletim olmadı. Bisikletim mi? olmadı. Ama hala alabilirsiniz. Alabilirim ama çocukken aklımda. Çocuklarınız var mı? 2 tane. Allah İyi ki- bağışlasın. Allah razı olsun. Onları aldınız mı bisiklet? Onları aldım. Ne güzel. Onları aldım. Bir bisiklet almayı çok istedim küçükken özellikle. 7 yaşlarında, 8 yaşlarında. Bu öyle bir hayal kırıklığım oldu. Gidelim bisiklet dükkanının önünde bakardım camdan. O dönemde o paralar ne kadardı? 150 TL diyelim. Olmayınca. Almanca zor. Ama Evet. şimdi var yani. Peki geriye dönüp baktığınızda yaşamdan neler öğrendiniz? Yaşamdan şöyle, insanlara çok fazla güvenmemeyi öğrendim. Çabuk inandım. Çabuk kanıyorum. Yani çok inanmamdan dolayı başıma çok bela geldi mesela. Öyle mi? Vallahi mesela örneğin benim bir birikmişim vardı öyle ücret param. Yani şimdi olmazsa mesela bir araba alırdım mesela. Yani çocukların eğitimi için biriktirmiştim. Bir arkadaş vardı mesela, çocuk arkadaşlı. Sıkıntıdayım, dükkanım batmış falan filan. Yani biz dedik insanlık yapalım, merhamet verdim kendisine. O da mesela 20.000 lira verdim. 20.000 gitti, gittikten sonra demiyorsun bana yalan söylüyormuş. Adımlarımı atarken çok dikkat ettiğimi anladım. Bizimle bir anınızı paylaşır mısınız diyeceğim. Var mı paylaşmak istediğiniz? Ben 13 yaşındaydım. Ben bunu hiç kimseye anlatmadım. Madem bana ben anlatayım yani. Ben açıkımdır. Ben 15 yaşındayım. Özürlü bir insan, gözleri görmeyen bir insanı karşına karşıya geçirmek istedim. Yardım etmek istedim. Hatta yani 15-14 yaşlar arasındaydım. Karşına karşıya geçirmek istedim derken hafif baktım elini omuzuma attı. Omuzuma atınca yolun ortasına kadar baktım yakamdan tuttu. Yani tabii taciz eder gibi elde boyunca hemen kafamızı çekip kaçtım. Kaçarken de araba beni çarptı. Aa, Hı hı. Allah'tan araba beni çarptı, kenara fırlattı. Ayağım biraz sıyırdı. Ayağım şişti yani incidi. O günden bugüne aklımda, zihnimde yani hiç aklıma gitmiyor yani mesela o. insanlara yardım etme konusunda artık daha çekingensiniz. Aynen öyle.
Evet. Ha, böyle bir olay geldi başıma. İlk defa bunu sizinle paylaşıyorum. Talihsizlik olmuş. Aynen. Ama her insanı da bir kefeye koymamak lazım. Her insan biri değil. Elle taciz etmek istedi benim. Elle hafif şurama mesela getirdi. Bir baktım böyle buram eline atış yaptı. Hemen korktum. Ben o zaman yanlış anladım. Yani kör değil miydi o Kör, kişi? evet. Onu karşıdan karşıya İşte getirmek geçtim derken istedi. bir baktım elimi omuzuna attı. Ondan hafif göğüs Ben tarafına de getirdi. zannettim o sizden Hayır, korktu, taciz sizin etti onu beni. taciz Hayır, 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 ettiğinizi hayır. düşündü. Taciz Anladım. ettiler resmen. Ben de yani o yılda mesela aklımdan gitmiyor mesela. Bazen böyle bir özürlü gördüğüm zaman gözleri görmeyen ama aklıma o geliyor mesela. Geçmiş olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Peki bu şehri seviyor musunuz? Bu şehri seviyorum. Şehir güzel. Ama çok yol kat etmesi lazım insanlarımızın. Yani Urfa olarak mı? Urfa olarak güzel, Urfa güzel. Ama Urfa'nın halkı biraz daha ilerlemesi lazım. Biraz daha eğitim ilerliyorum yani. Urfa dışında bulundunuz mu? Urfa dışında İzmir'de bulundum. Güzel bir yerde kaldım. Çok bambaşka bir şehir. Ankara'da bulundum. Antep'e gittim mesela gördüm. Mesela İstanbul'u gördüm. Mersin'i gördüm. Antalya'yı gördüm. İnsanların karşılaşma Karşılaştığımız oranı zaman oldu mu? biz biraz gerideyiz. Hı, anladım. Yani biz biraz gerideyiz yani. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bakın ben hiç anlatmadığım şeyleri size anlattım hayatımda. Çok Ben teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun efendim.